on the edge of a cliff. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi yeni lider görünümü dükkanıyla birlikteyiz Lords Mobile'da. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sürekli etkinlik sıralamasında lider görünümü dükkanı, geçici kale dükkanı gibi etkinlikler gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi sarsılmaz subay portresi alabiliyorsunuz. Benim en beğendiğim lider görünümlerinden bir tanesi. Arkadaşlar güzel yani. Bence diğerlerine göre güzel bir lider görünümü. Şimdi burada 2 tane portre vermiş bize. 75 tane bu portre sikkesiyle alınabiliyor. Arkadaşlar burada önemli olan hesabı kitabı düzgün yapmak. 1. Her gün ücretsiz 60 tane veriyor. Kale dükkanında 50 tane veriyordu. 250 yapıyordu. Burada 60 tane veriyor. 300 yapıyor. Şimdi burada hesaplama yaptığınızda aldınız 5 gün boyunca etkinlik sürüyor zaten. Hesaplarsanız 4 tane portre alabiliyorsunuz. Bunların ikisinden bir tanesinde 4 tane portre alabiliyorsunuz. Şimdi hesaplamak gereken şey şu. Nasıl ki etkinlikler geldiğinde mesela ben diyorum ya. Arkadaşlar işte bir şeye odaklandığınızda 11K kahraman bile olsa hani bazen geliyor ya sandığı geliyor mesela 10 tane bir tane ya da diğer malzemelerden atıyor. Diyorum ya hani çıkma olasılığı az ama alan kişi için bir bakıyorsun ki adam biriktirmiş. Belki mavi yapan vardır, belki mor yapan vardır. Yani onun üzerine gidiyorsa illaki bir seviyeye ulaştırabiliyor onu. Şimdi bunlar aynı mevzu. Sürekli geldiğini görüyorsunuz. Portrelerin, lider görünümlerinin. Şimdi bunlardan ala ala atıyorum mesela 2 haftada bir mi geliyor? Heresinden 4 tane alsanız tabii aynısı gelmiyor ama yine portre biriktirmiş oluyorsunuz. Her gelişte 4 tane alsanız, 5 tane alsanız yine sizi ileri taşır mı? Taşır. Burada ayırt etmeniz gereken konu aslında şu. Onlara mı yöneleyim? Tabii kalenizin değerini arttırır. Onlara mı yöneleyim yoksa yıldız sandığı falan eşya mı alayım diye bakabilirsiniz. Artık sizlere kalmış bir durum. Dediğim gibi normal oynuyorsanız ve gözünüz bunlardaysa ya da ben bunların hepsinden almak istiyorum diyorsanız aşağıdaki eşyaları görmemeniz lazım. Bunlardan usul usul yavaş yavaş etkinlik devam ettiği gittiği derecede bunlardan almanız lazım. Yoksa bunları hiç görmeyip çünkü sürekli bunlardan almazsanız işte ara sıra alırsanız bu sefer yine birikimi az olabiliyor. Ama hepsinin üstüne gitseniz hepsinden aynı anda biriktirmeye başlayacaksınız. Örnek bunlardan şimdiye kadar alanları düşünün mesela. Belki heresinden 10'ar tane portresi var. Yarın öteki gün bir bakacak 20'şer tane var. Yani bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Tabii zor. 120 tane toplamak illaki zor. Ama yapılmayacak diye bir şey yok. Seneler sonra bir bakacaksınız ki alabilmişsiniz arkadaşlar. Onun haricinde şimdi her zamanki gibi burada bizlere oyundaki eşyalardan veriyor. Şu kale yıldızı parşömenini 2 kez alamıyorsunuz. Bir kez alabilirsiniz. Çünkü 300'ü geçiyor. 45 tane alabiliyorsunuz. Üstüne atıyorum yıldız taşı falan ekleyebilirsiniz. Mesela yıldız taşından vermiş. 55 diyor. Günde bir tane alsa 5 günde 10 tane sandık alabiliyor. Bazılarında ya bazı insanlar öyle bir şanslı ki arkadaşlar. Şimdi mesela biz açtığımız zaman bir bakıyorum bir iki tane falan düşüyor. Ya ben burada adam bir tane açmış 30 tane düşmüş. Ya böyle düşenler de var. Bana soruyorlar mesela abi ben 5 senedir diyor atıyorum labirent için paket alıyorum. Labirente giriyorum boss patlatmak için bir türlü patlatamadım diyor. Nasıl oluyor? Ya aynısı işte şans. Bize de mesela 30 tane gelmedi yani. Ben görmedim hiç 30 tane tak diye düştüğünü. Ama bazısına bir bakıyorum 30 tane düşmüş. Şimdi dediğim gibi burada 2 tane verdiği için 5 tane alsanız her gün bir tane 10 tane yıldız taşı sandığı almış olursunuz. Bak her etkinlikte, her eşyalarda verilen ödüllerde kadim kitabı falan görüyorsunuz değil mi? Yani oyun artık normal koşullarda değerlendirdiğiniz zaman mantıken sana diyor ki artık hepiniz T5 olmanız lazım. Bunu gerçekten diyor. Başka eşyaları görmeden kadim kitabı alsanız hiç sıkıntı yaşamadan rahatça devam edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu ücretsiz verdiği portreyi mesela adam sana ücretsiz veriyor. Herhangi bir şey yap da demiyor. Onu aldıktan sonra düşün 300 tane. Burada 20 taneye alabiliyorsun. Bu 10 tanesini rahatlıkla alırsın. Rahatlıkla alıyorsun bir de bu 200 oluyor. 200 oluyor. 10 çarpı 50 500 tane kadim kitap bedavadan almış oluyorsun.
Yani oyun aslında bir nebze sizleri ileri boyuta taşıyor. Tabii herkes aynı koşullarda taşıyor. Başkası da şunu yapıyor. Hem buradan 300'e alıyor hem de paketlerden üstüne ekleme yapıyor. Tabii seni az ileri taşıyorsa başkası da üstüne ekleme yaparak belki daha ileri taşıyor. Sen buradan 5 tane mesela portre alıyorsan adam gidiyor en yüksek paketten mesela çekiyor. Sen buradan 5 tane alınca adam buradan belki 10 tane alıyor. Her gelenden 10 tane alıyor. Senin 5'er tane biriktiriyorsan belki adam 10'ar tane biriktiriyor. Çünkü her yerde portreyi örnek tak diye ben şu paraya şunu alayım diye bir fırsat verilmiyor. Buranın böyle gelmesinin nedeni size fırsat verildiği için. Başka yerde kalkıp da böyle ya bu portreyi işte şuna alayım diyemezsin. Labirentte falan oynaman lazım. İşte sıralamaya girmen lazım. Oradaki işte ödüllerden ayrıyeten seçip alman lazım. Ya oradan başka şeyler oynatıyor ama burada mesela şunu sikke olarak görebilirsin sen. Ama başkaları bunu e, direkt böyle paket olarak görüyor. Şimdi bak kayıt mesela her zaman gelen bir şey. Şimdi yeşil olarak geldiğinden dolayı benim gözüme iyi görünmüyor. Niye? Arkadaş hani artık seviyeler falan artıyor bizim kalelerde. Seviyeler artmış olduğu için hani 200 kayıt göze fazla güzel gelmiyor. Ki bizde daha çok yapılacak şey var. Daha çok alınacak şey var. Hani kayıtı gözüm niyeyse görmüyor yani. İlla ki lazım kayıt, diğer yıldızlama için şey. Onlar illaki önemli. Bak parlak hüner küresi şunları mesela biz direktmen es geçiyoruz. Ama o kadar çok insan var ki hala yoldaşlarını düzenlemeye çalışan bunları illaki alması gerekiyor. Belli bir düzeye kadar götürmesi lazım bunlar. Şu pasparlak hüner küresi 20 tane demiş mesela. Arkadaşlar bunu e, neden 20 tane? Neden şununla aynı mesela? Çünkü pasparlak hüner küresi normal koşullarda parayla alınıyor. Ve zor. Ondan dolayı bu şekilde. Bir de bundan 3 tane verirken bundan 6 tane vermiş. Mana kristali. Mana kristalindeki mevzu bak. Örnek kale seviyeni yükseltmek istiyorsun. Kale seviyesi üzerine oynayacaksın. Ne yaparsın mesela? Örnek her etkinlikte mana kristali alsan ve hızlandırmasan şeyi. Süreci hızlandırmadan böyle günü gününe atıyorum bastın bekliyorsun 6 gün. 6 gün içerisinde başka bir etkinlik geliyor. Bilmem şuradan aldın buradan aldın yine bir şeyler biriktiriyorsun. Yavaş yavaş bu şekilde götürürsen işi toparlarsan. Ama aldın mesela elinde var ne istiyor? 300 tane istiyor. Mesela bir binayı basarken bastın hemen hızlandırdın tak kalırsın. Onun için bastın beklet. O devam ederken onun yerine o kristali toplamaya devam et. Seviyeleri güzel arttırabilecek derecede bak gözün başka bir şey görmese burada sadece mana kristalini görse yine oyun seni seviye yükseltmede bir yere götürür. Adam bedava veriyor sana. Şimdi zaten hızlandırıcı vermiş. Bundan 300 tane alabiliyorsun. 2 ile çarpıyorsun arkadaşlar. Yani 600 dakika hız yapar. Evet 600 dakika hız yapar artık. Şu mesela bu hızdan daha önemli savaş sandığı 40x veriyor çünkü. Burada 2 tane sikkeye demiş. Bunları çok önemseyen insanlar da var. Hani sadece bakmayın portredir işte ben T5'e gideceğim ya da yıldızlama yapacağım falan diye düşünüyorsun. Ama bir bakıyorsun şunlar manyağı olan var ya. Savaş sandığı adam alıyor biriktiriyor. Şöyle bir şey. Adam mesela bunu yan kalelerde bile alıyor. Adam yan kalelerde yukarıdakileri ne yapsın? Adam gidiyor şu sandıkları biriktiriyor. Çantasında biriktiriyor. Çantasında her gelen etkinlikte alıyor. Adam bir bakıyor ki bir ton kaynak biriktirmiş. Şimdi bak mesela bak 800 demiş. Adamın parası var. Adam tak bir basıyor bundan. Bak bundan bir alıyor. Satın alma limiti 3 demiş zaten. Bir tane aldığını düşün 800. Bu kaç taneydi? Bak 75'e. Otomatikmen ne yapıyor? 75 10 çarpsan 750 yapar. Yani otomatikmen 10 tanesini şunun bir tanesiyle alabiliyor. Şunla. Bir tanesiyle alabiliyor. 3 tane demiş. Ne yapıyor adam? Üçünü bile çekse 30 tane almış oluyor. Adam 30 tane bundan almış oluyor. 5 tanesini de oyun buna veriyor. 4 tanesini oyun veriyor. Ne yapıyor? 34 tane yapıyor. Bir tane atıyorum mesela diğerlerinden de şey geliyor işte 50'şer tane fazla artıyor. Dediğim gibi 35 tane almış oluyor. Sen ücretsiz alırken adam bir bakıyorsun ki bundan 35 tane alıyor. Sadece şunda ama. Sadece şu pakette. Diğerlerini de katarsan yine bu artıyor. Bak şurada da 750'ye vermiş. Bunların ikisini karşılaştırırken arkadaşlar göz var, nizam var. Bak 800 tane veriyor, 750 tane veriyor. Tabii ki şundan alacaksın. Eğer paketle alıyorsan. Bundan alacaksın. Şimdi şunların limiti var mesela. Şunların ikisinin. Şunlar günlük satın alım dediği için bunlar her gün tekrarlanıyordur. Ama şu satın alımların ikisi de tekrarlanmıyor.
O 3 tane aldıysan onlar çekilecek aradan. Şu şu 2 tanesi de neden buraya böyle koymuşlar? Bunlar süreli, bunlar süresiz. Sen bundan istediğin kadar alabiliyorsun. Ondan dolayı bunların ikisi bu şekilde gelmiş ve biraz daha az veriyor aynı fiyata. Yani arkadaşlar bu şekilde bir etkinlik sürmekte. Biz değerlendirmemizi yaptık. Dediğim gibi bu etkinlik zaten işte eksikleri olan şunlar açısından normalde etkinlik bunlar üzerine geliyor. Oyun diyor ki sana ne kadar eksiğin varsa buradan parayla eksiğini tamamla diyor. Para kullanarak eksiğini tamamla diyor. Çünkü başka yerde bunlar satılmıyor. Mağazada satılmıyor. Bak bence iki görünüm de güzel. Tabii bunun şöyle bir eleştirisi olabilir. Piyade saldırı +1 diyor mesela. Ahım şahmasında bunların bir özelliği yok. Ama görünüm açısından insanlar istiyor ki alayım. Bak şu an bir tane şey gelmiş. Neydi o ya? Aslan mıydı? Kaplan gibi bir şey var. Boksör var ya. O kaplan mesela bir baktım bizim arkadaşlardan bir tanesi bana dedi ki abi dedi ben bunu alacağım. Oğlum dedim sen alıp ne yapacaksın dedim ya. Zaten lider görünümün var mesela. Zaten senin lider görünümün var. Sen şimdi onu alsan bile senin kalenin değerini ahım şahım arttırmayacak ki. Arttırmaz. Ha ücretsiz şekilde elde edersen orası ayrı ama parayla lider görünümü almaya çalışırsan sana pahalıya patlar. Gerçekten pahalı. Siz ona öyle bakmayın. Şimdi bir de sıralama var oralarda. Labirent'te ya da Seksek'te. Yeni geldiği için bak o kaplan lider görünümü güzel. Ona bir şey demiyorum. Ama sen onu almaya çalışırsan o labirent ya da Seksek'te oralarda mücadele etmen gerekecek. Senin gibi başka o listeden illaki birileri gözünü ona dikmiş olacak. Sen onlarla kapıştığını düşünsene. Normalde alacağın lider görünümünü kolaylıkla alacağını mesela. Orada belki 2 katı şeyler harcamak zorunda kalacaksın. Yani zor. Bir de şunu söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar şimdi mesela lider görünümleri geliyor. Bu lider görünümleri bak mesela lider görünümleri hiçbir zaman hani çok çok kötüye gitmez. Her zaman IGG şey yapıyor. Daha iyilerini yapmaya çalışıyor. Yani daha iyilerini yapmaya çalışıyor. Çünkü daha kötü bir lider görünümü yapıp da insanların ilgisini çekmeyecek derecede niye bir şeye el atsın ki? Her zaman iyileştirmeye çalışıyor. Bana sorarsanız o kaplan muhabbeti de şeyi bile boksör olan onun animasyonu bile bence iyi. Hani hareket ediyor sonuçta. Böyle değişik hareket ediyor sürekli. Bence boyut atlatılmış bir şey. Onun için hani bir gelen ya işte bu çok güzel şöyle böyle ben bunu kesin almalıyım gözüyle hani bakıyorsanız daha iyileri illaki gelecek. Kale temalarının daha iyisi gelecek. Rota temalarının daha iyisi gelecek. Ordu temalarının daha iyisi gelecek. Bak söylüyorum size. Gelecek. Bak size şunu söyleyeyim. Mesela bu şekilde duruyor ya. Yarın bir bakarsanız, bak bir tane örnek veriyorum. Yarın bir bakarsanız bir tane kale teması örnek helikopter şeklinde olur. Tamam mı? Helikopter şeklinde olur. Kaleniz havada takılır. Kaleniz havada takılır. Yani böyle yerde değil de bir bakarsanız havada pervanesi uçuyor. Yani böyle dışarıdan görünüşü mesela bu içeride hareket ediyorsa bile hani şimdi işte yarasalar falan çıktı bir şeyler oldu ya. Bu görünümün hareketliliğini dışarıdan da fark edebilirsiniz. Dereceye getirebilirler. Çünkü bunların başka oyunlarda şeyleri var, örnekleri. Şu an burada yok. Güncelleme olarak diğer şeylerden örnek alıyor illaki. Bakıyor yani neleri var diye. Dediğim gibi yarın öteki gün arkadaşlar her şey eksiye değil de artıya gitmek zorunda. Yani daha ileri gelmek zorunda. Onun için dediğim gibi tercihlerinizi iyi yapın. Tabii ki ücretsiz şekilde bir şeyleri elde ettiğinizde kalenize değer illaki katacak. Sen düşünsene mesela tamam ekipmanın yok. Düzgün şampiyonun yok mesela. Normal ekipmanları bir şekilde yapmışsın. Senelerce oynamışsın örnek veriyorum. Ee, Şimdi mitikleyenler falan da var. Normal ekipmanlar. Hiç para harcamadan mitikleyenler var. Kupalar mitikleyenler var. Onları düşün mesela. Normal takılıyorlar. Bir bakıyorsun adam ücretsiz şekilde şunu almış. Düşünsenize. Tabii ki illa ki üstüne bir şey koymuş oluyor. Ama sen bunu ücretsiz yerine para harcayarak yapmaya çalışırsan sana pahalıya patlar. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. İleriki günlerde vaktim olursa şimdi biz de aldık. Lider gördüm mesela orada yine detaylı bir şekilde gösterip size oralardan nasıl alınabileceğini bunların gösterip anlatacağım.
Bu şekilde de yine tamamlatıyorlar sizlere dediğim gibi. Ama tabii ki şimdi size sorsam çoğunuz belki portrede değil gözünüz şu aşağıdaki eşyalardadır. Normal. Oyuna yetişmeye çalışıyorsunuz. Güncellemelere yetişmeye çalışıyorsunuz. T6 haberleri falan çıkıyor. Düşünün T5'lerle insanlar zor atıyorum savaşabiliyor. Aytaş'ı yetiştirme durumu var falan filan. Bir de öyle haberler falan zaman zaman ortaya çıkıyor. Ne olacağı hiçbir zaman belli olamaz. Oyun IGG neyi geliştirdiği, önümüze ne sunacağını tabii ki kimse tam olarak bilemez. Ama siz de dediğim gibi oyuna yetişmeye çalışıyorsunuz. Bu da normal. Yani portre alsanız da almasanız da sizin mantığınız illaki kendi oyun değerinizde doğru arkadaşlar. Şimdi videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bu zaten bayağı yine uzatmış olduk. Arkadaşlar videodan çıkmadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bugünkü değerlendirmemiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.